1235 yılında karanlık ruhlar Valtara dağları üzerinden Kamasilva'yı istila etti. Cenil ve Vedir, Kamasilva ağacının bağlantısı sayesinde Elvia diyarındaki kardeşlerinden destek istediler. Lutrakonlar, kız kardeşlerinin destek çağrısına cevap verdi ve Kamasilva ağacını karanlık ruh istilasına karşı kendi taraflarında savunmalarına yardımcı olmak için Black Desert diyarına geçtiler. Ancak Cenil ve Vedir, Lutrakonların şefinin Kapras olduğunu keşfetti ve onları karanlık ruhlarla birlikte Kamasilva'dan kovmaya karar verdi. Vedir şefi Josio Odere, karanlık ruhların Kamasilva ağacının peşinde olduğunu ve ağacın bağlandığı dünyanın karanlıklar tanrısı tarafından kontrol edildiğini keşfetti. Bağlantıyı kesmek için ağacı yaktı. Kamasilva'nın Aduir'le bağlantısı kesildikten sonra bir Vedir ağacı bir büyüyle mühürledi. Böylece ağaç iyileşse bile bağlantı kesilmeye devam edecekti. Ağacın yanması sırasında açığa çıkan yıkıcı güç, karanlık ruh istilasını geri püskürttü. Bu noktadan sonra Aduir'deki tanrıça Silvia'nın oğulları diğer tarafta olanlardan habersiz hale geldi. Ayrıca bazı Lutrakonlar, Cenil ve Vedirlerin kendilerine saldırdığı esnada kız kardeşlerine zarar vermemek için bölgeden uzaklaşmış, yolda birlik bütünlüklerini kaybederek dağılmış ve Batı medeniyetlerinin iç kesimlerine kadar yayılmışlardı. Cenil ve Vedir artık uykuda olan Kamasilva ağacının dallarını Kamasilven kılıçları adını verdikleri güçlü silahlar yapmak için kullanabileceklerini keşfettiler. Bir grup elfe bu kılıçları nasıl kullanacakları öğretildi. Bu elfler günümüzde Lemuria muhafızları olarak da bilinen Kamasilva'nın daimi ordusu olan korucuların oluşumuna yol açtı. Daha sonra meydana gelen istilalar korucular tarafından püskürtüldü. Bu esnada başka bir Cenil fraksiyonu olan Açır muhafızları kuruldu. Kendilerini tapınağın kutsal alanlarını korumakla görevlendirdiler. Kapras, Valencia'ya yolculuk esnasında en kısa rota olan doğrudan deniz yolunu tercih etmemişti. Ayinin çağrılar tarafından gerçekleştirildiğine emin olmak istiyordu. Bu nedenle yolunu uzatmış, önce deniz yolu ile Mediah'ın doğu yakasına ulaşmış, Çağrı Tapınağı'na ilerlemiş ve gizlice dik yamaçları tırmandıktan sonra Çağrı Tapınağı'nda gerçekleştirilen ayini gözleriyle görmüştü. Fakat ordusu olmadan ayini durduramazdı. Hızlıca Valencia'ya gitti ve hanedan yetkilileriyle görüştü. Onlara ayinin nasıl durdurulabileceğini ve nerede gerçekleştiğini anlattı. Kara ölüm çok da kısa sayılmayacak bir süre sonunda Nesser hanedanı tarafından görevlendirilen Valencia ordusu tarafından engellendi. Elyon Kilisesi halkı Kara ölüm felaketinin suçlusu olarak Valencia krallığını göstermeye ikna etti. Rahiplere göre dinsiz Valencia, Karataş üzerinde kimyasal denemeler yapmış ve bu felakete sebep olmuştu. Halkın desteğini yanına alan kilise ve Kalfeon kralı, batılı ulusları Valencia'nın daha fazla felaket yaratmadan önce Karataşlara erişimini engellemek amacıyla Black Desert'ı ele geçirmek için koalisyon kurmaya çağırdı. Bir dizi diplomatik görüşmenin neticesinde batılı uluslardan oluşan bir koalisyon kuruldu. Savaş hazırlıkları nedeniyle tüm Batı krallıklarında işçiliğin önemi arttı. İşçilere daha önce eşi benzeri görülmemiş dolgun ücretli işler sunuldu. Böylece resmi olarak Kalfeon-Valencia Savaşı başlamış oldu. Hem Kalfeon hem de Valencia, jeopolitik konumu nedeniyle savaşta önemli bir pozisyonda olan Mediah Krallığını
kendi saflarına çekmek istiyorlardı. Kalfeon'un tahrikleri başlayınca II. Barret öne çıkarak savaşma niyeti olmadığını belirtti. Kalfeon'a Valencia'ya yönelen yolu açıp Valencia'ya ise elinden bir şey gelmediğini ifade edermişçesine boyun eğdi. Barret hanesinin 2. kralının yönetimindeki Mediah Krallığı, Batı ulusları ile Valencia Krallığı arasındaki çatışmada tarafsızlık sözü verdi. Pasif kalan kralın yerine durumu idrak eden kişi kimyager ve aynı zamanda Mediah Tüccarlar Birliği'ni yöneten Neruda Şen oldu. Her iki tarafla da ticaret yaparak, silah tedarik ederek ve kara taşlar istifleyerek her iki taraftan da faydalanmayı amaçladı. Bu esnada Mediah kraliyet ailesi halkın haberi olmadan gizlice Kalfeon ile saldırıya uğramama karşılığında onlara fahiş oranda haraç ödemek üzere bir anlaşma imzalamıştı. Neruda Şen, becerikli demircileri toplayarak Kalfeon ile alışverişe başladı. Mediah Tüccarlar Birliği'nin Kalfeon Birliği'ne malzeme tedarik etmesi karşılığında Kalfeon, malzeme üretimi için gerekli kara taşı verecekti. Kalfeon, kara taşın değerini bilmediği için anlaşma sorunsuz olarak devam etti. Üstelik Şen Ticaret Birliği, Mediah Lav mağarasının yapısından faydalanarak orayı doğal bir ocak olarak kullanmaktaydı. Mağaranın içindeki küçük ve düz krateri kullanarak kara taşı eritip Kalfeon'dan daha hızlı bir şekilde silah yaptılar. Böylece üretilen malzemeyi Kalfeon'a gönderince aynı miktarda kara taş alındı. Kalfeon, askeri seferler yüzünden parmaklarının arasından süzülen kum tanelerini göremiyordu. Neruda Şen'in temasları sonucunda savaşın ortasında ticaretin zirve yaptığı Mediah Krallığı ya da en azından tüccar sınıfı her iki tarafla da ticaret yaparak, silah tedarik ederek ve kara taşları istifleyerek ekonomik ve ticari fayda sağladı. Karataş stokları Mediah'ta cüretkar çalışmaların önünü açtı. Onlara göre bilgi de bir çeşit güçtü. Karataş konusunda uzmanlaştılar, çok uzmanlaştılar. Mediah halkı bu durumdan memnundu. Ancak halkın kraliyet ailesine olan güveni giderek daha fazla kırılıyordu. Onlar kraliyet ailesini ülkeyi umursamayan zorbalar olarak görüyordu. O sıralarda Valencia misyonerlerinin gizlice Mediah'a gelip gittiğini sadece Mediah Tüccarlar Birliği'nden birkaç kişi biliyordu. Mediah Tüccarlar Birliği, Kalfeon'dan aldıklarının bir kısmını Valencia'ya vermiş, karşılığında Valencia'da Mediah Tüccarlar Birliği'ne ticaret yapma hakkı ve koruma sözü vermişti. Kalfeon, işleme tekniğinde biraz ilerleyince aldatıldığını doğal olarak anlamıştı. Fakat bu saatten sonra verdiği kara taşları geri isteyemezdi de. Bunun yerine kendi elleriyle verdikleri kara taşları satın almak istediler ama başarılı olamadılar. Dreka'nın mirasçıları her ne kadar ejderha ile örülmüş efsaneleri yüzünden uzun süre göçebe hayatı yaşamış olsalar da Drekan bölgesinin ejderhalar diyarı olduğu fikri çevre ülkelerce Dreka'nın aşılamaz bir kale duvarı olarak görülmesini sağladı. Ayrıca uzun süren kıtlık yüzünden tek bir otun bile yetişmediği çorak topraklar olduğu söylentisi müjdeleyici yağmur yağdıktan sonra bile yok olmadı. Başkent Dubernkur'un varlığının başka ülkelerce bilinmesi bile uzun bir süre sonra gerçekleşti. Drekan topraklarını 5 kısma bölen ejderhanın baş kısmında Şereka'nın mezarı inşa edilmişti. Şereka'nın mezarı onlar için sıradan bir harabe ya da anıt değildi.
daha büyük bir anlam ifade ediyordu. Gururlarını her şeyin üstünde tutan Şereka'nın iradesini takip eden sonraki nesiller, her yıl 3 defa kısa da olsa en şaşalı zamanlar olan Şereka'nın şanını onurlandırma gününü düzenlediler. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.